Herkese merhaba arkadaşlar. Berkcan Özsen kanalıma hoş geldiniz. Samsung NX300 harika bir cihaz. Ben öyle diyorum. Ama kendi bilgisayarım yazılımı artık çok yetersiz. Yani bunun bir bilgisayar yazılımı var ve bunun yazılımı çok yetersiz. Ben de bilgisayardan kamerayı tam kontrol edebileceğim, OBS'de gecikmesiz görüntü verebilen, USB'den anında fotoğraf çekebilen NX300 ön izleme ve kontrol panelini geliştirdim. Ve gelin nasıl çalıştığına bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kulaklığım kapanmış. Bir kulaklığımı açayım. Şimdi millet hoş geldiniz. Şimdi size program açıp programı göstereceğim. Programımız bu. Simgesi biraz bulanık ama idare eder. Programımızı açalım. Programımız böyle bir şey. Samsung çok basit. Burada kamerayı ön izleme deyince burada bir ekran geliyor. Burada da OBS ve VLC Studio'ya kopyalayacağınız kod burada. Buradan IP adresini değiştirip herhangi bir kameranın IP adresi farklı olabilir ama genellikle protokol kodu ve IP adresi bu. Bu her açtığınızda resetleniyor ama haberiniz olsun. iLauncher aktarımı burada diyelim ki kameramızı elinize aldınız, tamam mı? Ben normalde şöyle yapıyordum. Böyle takıyordum abi. Tamam, aldım taktım. Ne oldu? Connection'da USB. USB geldi. Ben buradan giriyordum abi. İşte diyelim bunu alacaktım, tamam mı? Böyle yapıyordum. Tamam, bu böyle bir yöntem ama bu programa bunu da ekledim. Dosyaları, klasör ve dosyaları listele diyorsunuz. Hepsini listeliyor. USB hazır. Buradan mesela hepsini kapatalım. Burada benim klasörlerim var. Fotoğraf makinesinin içerisinde. Ama da klasör varmış. Şimdi diyelim ki ben bunu istiyorum. Tamam. İçine ne var abi? Bak bunları çekmişim değil mi? Böyle çekmiş fotoğraflarım var. Şöyle bakalım. Hatta buna bakalım. Böyle çok güzel fotoğraflarımız var. Şimdi ben bu klasörü buraya göz at diyorsunuz. Tamam, masaüstü. Bakıyorsun şöyle. Yok değil mi? Bak, yani NX300. Bu dosyayı kendisi oluşturuyor bu arada masa üstüne. Diyelim ki ben bu klasörü seç dedim. Hedef klasör değişiyor. USB Berkcan Desktop dosyaları. Şimdi dedim ki ben sadece bu klasörü aktarılması istiyorum. Seçili klasörü dosyayı indir. Aktarıldı. Gördüğünüz gibi otomatik olarak hepsini aktarıyor şu anda. Bu seçilir olan ekliyor bu arada. USB'de hazır ekliyor. Biraz daha bekleyelim. Videolar biraz zaman alıyor tabii ki de. MP4 videolarımızı indiriyor. O sırada biz de dosyamızı kontrol edelim. Ana arka plan olarak ayarla dedim. Allah cezanı vermeye. Şöyle bir bakalım. Görelim. Büyük simgeler. Gördüğünüz gibi. Bu benim Polonya'da çektiğim bir fotoğraf. Videoları ekliyor şu anda otomatik olarak. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben bıraktım abi şu anda. Ben şu anda bıraktım. Hadi bunu yapsın. Hemen geri dönelim. Evet arkadaşlar. Bütün hepsi aktarıldı. Burada da hepsi aktarıldı olarak da gösteriyor. Aktardığımız fotoğrafların hepsi burada ve bunları şey yapmıyor. SD kartın içerisinde silmiyor. SD kartın hala içerisinde. Sadece kopyala yapıştır yapıyor. Gördüğünüz gibi bütün videoları, fotoğrafları hepsini aktardı. Şimdi bunu anladık. Benim peki işini bu cihazların sürümleri var. Mesela ben bunu en son sürümle güncelledim. Bunun sürümü güncel mi değil mi? Ne olduğunu kontrol ediyor. Bakıyoruz. Sürüm güncel. Çünkü sadece 1.45 sürüm var bunlarda. Burada Türkçe, İngilizce olarak ayarlayabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Açık mod, kara mod. Mesela açık modda da kullanabilirsiniz böyle. İngilizce'de de gene Türkçe olarak gösteriyor ama sallayın. Zaten İngilizce adam kullanmaz bunu. Bunu yaptık. Peki webcam olayı nasıl çalışıyor? Hemen webcam olayına dönelim. Direct Link Start Remote Viewfinder modunu alıyorsunuz bunu. File error verdi ama bir problem çıkarmamız lazım. Sağ altta bu kameranın kendi ait bir internet var. 5 GHz. Buna bağlanıyorsunuz. Şöyle bir yaptığınızda bağlanıyor. Uyandır bilgi al. Get information başarılı dedi. Ön izlemeyi aç diyoruz. Açacak mı? Bakıyoruz. Odakla netle. Odaklama netleme yapıyor ama nedense ön izleme açılmadı. Hemen bir bakıp geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şu anda gördüğünüz gibi bu modda kameraya şöyle yansırsa. Buradan hemen bilgisayara tekrar hallediyorum. Bazen bağlanamayabiliyor kendisi. Yaşlı olduğu için. Uyandır bilgi al dedi. Bilgiyi aldı. Şu anda kamerada yapıyor gibi gözüküyor. Ön izlemeyi aç diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi ön izlemeyi açtı. Mesela şuraya odakla desem de şuraya odakla. Odaklamayı yapıyor. Buradan manuel olarak da odaklama yapabilirsiniz. Şöyle. Zoom yapamıyor arkadaşlar. Zoom'u kendiniz elle ayarlamanız gerekiyor. Şöyle mesela. Şöyle zoom ayarladı. Görüntü kalitesi o kadar iyi değil. Şöyle göstereyim kendim hatta. Görüntü kalitesi o kadar iyi değil ama yeterli bence. Bu kameranın 2014 model bir kameranın bu kadar yapabilmesi bile
Güzel bir şey. Şimdi biz bu kamerayı nasıl OBS'te çalıştırırız? Burada bir kodumuz var. Bu kodu kopyalıyoruz. OBS'imize geliyoruz. Ben burada bir medya açtım. Medyadan da yapabilirsiniz. Ayarlarımız bunlar. Yerel dosya seçili olacaktır sizde. Yerel dosyayı hatta da sizin için tekrardan şöyle bir sıfırdan oluşturalım. Ben VLC kullanmayı planladım. VLC'yi bir türlü çalıştıramadım. Ama sizde belki çalışabilir. Uygulama, medya, tarayıcı mı? Medya. Kamera. Tamam. Oluştur. Yerel dosya seçeneğini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bunu sıfıra. Bunu bir yapıyorsunuz. Buna takıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Ondan sonra buradan dönüştürü neydi ekrana sığdı. Şimdi size böyle yaptığınız zaman connection fail diye bir failleme verecek. Hiç korkmayın. Şu an normal kamera modunda. Tekrardan bunu Wi-Fi moduna sokuyoruz. Uygulamamızı açıyoruz. Ön izleme kapandı. Wi-Fi modunda. Bağlanıyoruz tekrar. Uyandır bilgi alıyoruz. Uyandırdık ve bilgi aldık. Şimdi gördüğünüz gibi OBS Studio'da 1-2 saniyelik tam 100 ya da 250 milisaniyelik bir gecikmesi var. Ama kalitesi yeterli. Reinhardt, HDR. Arada bir kasabiliyor kamera bu arada. Onu da söyleyebilirim. Ama şöyle baktığımızda yani nereden baksan bir yarım saniyelik falan bir gecikmesi var. Şimdi bunu kaldıralım. Kaldırdığım zaman bakın iyi izleyin ne olacak. Connection failed diyecek. En ufak bir şeyde connection failed diyor çünkü. Çözemedi bir türlü. Aha gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Connection failed dedi. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Çözemeyeceğiz. Ben de çözeyim bilmiyorum. Şimdi buradan tekrardan Wi-Fi moduna sokuyoruz. Buradan manuel olarak Wi-Fi alanına bağlanacağız. Bağlandık. Bu arada bu kamerayı kullanmak için bilgisayarınız ya da laptopunuza internetinize kabloyla bağlamanız gerekiyor. Çünkü Wi-Fi'yi komple işgal ettiği için internete bağlanamayabilirsiniz. Bunu da geçeyim. Uyandır bilgi. Burada ön izlemeye basıp da burada bulamayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Tekrardan Wi-Fi modunu alıp ekrandan tabii yapmıyor. Umurumda değil. Wi-Fi Viewfinder Start Remote Viewfinder modunu alıyorsunuz onu. Programı GitHub'da paylaştım. Geliştirmek isterseniz de kaynak kodlarını da paylaştım. Onun dışında iyi kullanmaları ben sadece eski programları, protokolleri bir şeyle birleştirdim. Çünkü kendi iLauncher programı çalışmadığı için maalesef ki olmadı. O program artık çalışmıyor bir türlü. Doğru düzgün çalışmıyor. Arşivden buldum program. Ama bu kendi yaptığım program. Biraz hataları olsa da çalışıyor. İşinizi görür. Bunu ilk defa isteyeceğim. Normalde istemem. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakırsanız ve Discord sunucuma katılırsanız çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.